Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda bebeğimizin kafasını örmüştük. Bu videomuzda da saç ekimini yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Bebeğimizin saçlarını yapacağız şimdi arkadaşlar. Bunu da normal kurdeleden yapacağız. Yani bu tuhafiyelerde rahatlıkla bulabileceğiniz saten normal kurdele. Bunu rahatlıkla sökebilmemiz için arkadaşlar önce bu yan kısmında bir ipi var, onu bulmamız gerekiyor. Yani şöyle göstereyim, iki ucunu da alıyorum. Şöyle bu 4 kısımdan, yani şöyle 1 2 3 4 kısımdan birinde bir tane uç var arkadaşlar, onu bulmamız gerekiyor. Onu bulduğumuz zaman da sökmesi ve saç haline dönüştürebilmesi daha kolay olacak. O yüzden de bu uç kısmını bulmamız gerekiyor. Bunu da deneye deneye bulacağız. Şöyle göstereyim. Kurdelemi aldım. Şöyle yan kısmından iğneyle yukarı doğru biraz açıyorum. Doğru ucu bulduğumuza emin olabilmek için de arkadaşlar bu uçtan şöyle bir tane ip tutuyorum, çekiyorum. Çektiğimde şu büzüşme olmaması gerekiyor. Bakın şöyle büzüştü. Hani demek ki burası değil. Diğer tarafa deniyoruz. Şöyle yine aynı şekilde taraftan da biraz açıyorum. Açtığımda şu kenar kısmından uçtan tutup çekiyorum. Doğru uç buradaysa zaten hemen sökülecektir arkadaşlar. Biraz başlarda uğraştırıyor bulması ama bu ucu bulduğunuzda da söküp saç haline dönüştürmeniz daha da kolaylaşıyor. O yüzden bu ucu bulmamız önemli. Şöyle buradan da bir ip çektim. Bakın burası da büzüştü. Demek ki burası da değil. Diğer uçtan deniyoruz. Yine şöyle iğneyle hafiften tam uç kısmından biraz böyle sökmeye çalışıyorum. Şöyle bir şey göstereyim. Bu taraf ya da bu tarafta bulamadınız ve çok karıştı diyelim. Şöyle biraz kesin. Tekrar devam edin bulmaya. Bu ucu bulmamız dediğim gibi çok önemli arkadaşlar. Sökebilmemiz için bu ucu bulmamız şart. Yoksa diğer türlü sökülmez ve yani mahvolur. Şöyle biraz söktüm. Yine uç kısmından tutup çekiyorum. Bakın burası da büzüştü. Çektiğimde büzülme olmaması gerekiyor. Aradığımız uç burada da değil demek ki. Hemen şuradan düzeltip diğer taraftan deneyeceğim. Hafiften buradan da söküyorum. Bakın. Söktüğümde zaten kendiliğinden ayrıldı. Aradığımız uç burası. Şöyle yukarıya doğru sökülmesi gerekiyor yani arkadaşlar. Diğer tarafta bakın şöyle çektiğimizde büzüştü. Şöyle büzülme yaptı. Yani uç burada değil demektir. Çektiğimiz anda şöyle sökülmeye başlaması gerekiyor arkadaşlar. Doğru ucu bulabilmemiz için. Bu ucu bulduğumuzda da kurdelenin sonuna kadar sökeceğiz arkadaşlar. Ya benimki koptu burada. Koptuğu yerde de tekrardan öyle bulup sonuna kadar sökmeniz gerekiyor.
Bakın buldum. Bunu kopmaması için de arkadaşlar şöyle dikkatlice gerdire gerdire böyle dibinden takıldığı yerde şöyle hafiften oynatarak sonuna kadar söküyoruz. Yani bu kurdelanın komple tamamını sökeceğim. Daha rahat sökülüp saç halini alabilmesi için bu son uç kısma gelene kadar arkadaşlar bunu boydan boya söküyoruz. Gösterdiğim şekilde bulduğum ucu bütün kurdelenin sonuna kadar söktüm arkadaşlar. Şimdi yapacağım saç boyutunu ayarlayacağım. Şöyle tepeden koyduğumda siz hangi boyutlarda istiyorsanız o boyutta ayarlayabilirsiniz. Şu kadar yeterli. Ben bu kadar ayarladım ama siz daha kısa ya da daha uzun olarak ayarlayabilirsiniz. Saç boyutunu ayarlayıp kesiyorum şimdi arkadaşlar. Birkaç tane kestikten sonra uçlarını yakacağız. Onu da göstereceğim. Saç boyutunu ayarlayıp kurdelemi kesiyorum. Söylediğim gibi daha uzun ya da daha kısa yapabilirsiniz. Ya da mesela şöyle önleri uzun, şu ense kısmına geleni biraz daha kısa yapabilirsiniz. Çünkü hani düzeltme yaptığımızda biraz kesmemiz gerekiyor. Burada israf olmasın diye biraz kesebilirsiniz. Şöyle ben bu boyutlarda ayarlayıp kesiyorum. Daha sonra arkadaşlar bu kestiğimiz uçların bir tarafını yakmamız gerekiyor. Hangi taraf olduğu önemli değil. Şöyle bu uçlardan sadece bir tarafını arkadaşlar, bir tarafını şöyle yakacağız. Bütün bu kestiğimiz saçların yani kurdelenin bir tarafını yakıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da dikimini yapacağız. Kurdelelerimi kesip birer uçlarını yaktım ve hazırladım arkadaşlar. Şimdi saç yerlerini göstereceğim. Ben şöyle belirledim. Kurşun kalemle biraz çizdim. Size de göstereyim. Kaşlardan 1, 2, 3, 4, 5 sıra yukarıya çıktım. Ve yan tarafa doğru da 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne bıraktım kaştan. Şöyle belirleyin. Diğer taraftan da yine aynı şekilde 5 tane bırakıp belirledim. Şöyle buradan birleştirdim. Enseye doğru çapraz şekilde iniyorum. Ense kısmında bu gözü bitirdiğim yerin bir alt sırasına kadar geldim. Buradan da düz ilerleyip yine aynı şekilde buradan çapraz geldim. Bu şekilde saç yerlerini belirledim. Şimdi kurdelelerin dikimine geçeceğiz. İğnemi normal dikiş ipliği geçirdim. Şimdi ben yan kısımlara iki tane böyle yan kısımlara yani renk verebilmek için mavi renk katacağım. İsterseniz siz de aynı şekilde yapabilirsiniz ya da sade bir renk de kullanabilirsiniz. Ben yanlarda mavi kullanacağım için bu mor rengi ortalamam gerekiyor. Bunun için burundan şöyle hemen orta kısmından başlıyorum. Yani siz tek renk kullanacaksanız herhangi bir yerinden de başlayabilirsiniz. Şöyle ortaladım. İğnemi alıyorum. Kurdelenin bu şekilde durması gerekiyor arkadaşlar. Yani şu şekilde.
Ve yaktığımız kısmın burada olması gerekiyor. Ortalayıp belirlediğim yerden kurdelemi buraya dikiyorum. Çok uç kısımdan da olmasın, çok da diğer tarafa gelmesin arkadaşlar. Şöyle normal şekilde dikerek buraya sabitliyorum. Hemen biri bitince diğer kurdelemi de arkadaşlar hemen yanından söylediğim gibi şöyle bu şekilde durması gerekiyor kurdelemizin ön kısımda. Arka kısımlarda farklı dikeceğiz. Orayı da yine göstereceğim. Yaktığımız yer dikiş yerinde olması gerekiyor. Yani yukarıda olması gerekiyor. Şöyle yanından koyuyorum hemen. Dibinden sıra sıra belirlediğim yerlere dikiyorum. Yani bu şekilde uç uça ekleyeceğim. Söylediğim gibi yan kısımlara ben mavi koyacağım. Renk olsun diye. İsterseniz tek renkte yapabilirsiniz. Mavi rengi alıyorum şimdi. Kurdelenizin boyutu önemli değil bu arada arkadaşlar. İsterseniz böyle kalın da kullanabilirsiniz ya da böyle ince de kullanabilirsiniz. Önemli olan saten olması. Belirlediğim yerlerden böyle dikiyorum arkadaşlar. Ense kısmında farklı dikeceğiz. Yani şu çapraz yeri bu şekilde dikiyorum. Orada da yine nasıl diktiğimi göstereceğim. Bu şekilde arkadaşlar uç uça ekleyerek bu ense kısmına kadar, yani şurada düz işaretledik. Buraya kadar, diğer tarafı da yine aynı şekilde buraya kadar böyle gösterdiğim şekilde uç uça ekleyerek dikiyoruz. Ense için belirlediğim düz yere kadar yanlardan şu şekilde diktim. Şöyle önden göstereyim. Önden görünümü de bu şekilde oluyor. Bu ense için belirlediğim düz yere kadar, yani şu yan yerlerden diktim arkadaşlar kurdelemi. Şimdi şöyle göstereceğim size. Bu yan çaprazdan şöyle yukarı doğru geliyorum. Diğer taraftan da yukarı doğru geliyorum. Yani şu orta kısmı geçene kadar, şu yuvarlığa geçene kadar, şuraya kadar aynı şekilde dikeceğim. Şöyle benim gibi belirleyebilirsiniz isterseniz. Bu yan kısımdan, yani enseye başladığımız yerden şöyle yukarı doğru belirleyin. Buradan da aynı şekilde yukarı doğru belirleyin. Bu orta kısmı bir sık iğne geçiyor sanırım. Yani buralara kadar aynı şekilde dikeceğiz. Yani şöyle bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Aralarda fazla boşluk bırakmadan, yani bir sık iğne bırakabilirsiniz. Şöyle böyle yan yana yine belirlediğim boşluğu bu şekilde dolduruyorum arkadaşlar. Yani bu belirlediğim yere kadar, şurayı da doldurduğumu varsayalım. Şöyle şuraya kadar bu şekilde dikiyoruz. İlk sırayı biraz sıkı dikelim arkadaşlar. Daha sonra şöyle istediğiniz yerlere de dikebilirsiniz. Daha sonra burasını da diğer türlü aşağı doğru dikeceğiz. Çünkü bu belirlediğim yeri arkadaşlar şöyle önden çok boşluk görünmeyecek şekilde dikiyoruz. Söylediğim gibi ilk sırayı bunlara biraz yakın dikelim şöyle, ama diğerleri istediğiniz yerlere de dikebilirsiniz. Bu belirlediğim boşluğu dolduracağım. Daha sonra da bu ense kısmını nasıl diktiğimi göstereceğim.
Gösterdiğim şekilde orta kısmı geçene kadar bu şekilde diktim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Önleri daha sıkı, arkaları biraz daha seyrek yapıyorum. Şimdi ense kısmından yukarı doğru çıkacağım. Ben ense kısmını biraz daha kısa kestim arkadaşlar. Burada şu şekilde dikmiştik arkadaşlar, bakın. Şu şekilde diktik. Arkaya doğru atılıyor. Ense kısmından da bu şekilde yapıyoruz. Yani burada bu tarafları yaparken bu şekilde dikmiştik. Ense kısmından da şu şekilde dikerek yukarı doğru gidiyorum. Yani burayı da arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu şekilde dikerek aralıklı dikerek tamamlayacağız. Ya da isterseniz arkadaşlar şuradan da başlayabilirsiniz. Buradan aşağı doğru ya da enseden yukarı doğru bu arayı doldurabilirsiniz. Ama bu sefer de bu şekilde dikiyoruz. Böyle üst üste dike dike bu aradaki boşluğu tamamen kapatacağız. Video uzun olmasın diye burada kapatacağım. Ben video dışında yapacağım arkadaşlar. Söylediğim gibi enseden bu şekilde başlıyoruz. Yanına aynı şekilde böyle bu boşluğu tamamlıyoruz. Burada sıraları biraz daha seyrek yapacağım ben arkadaşlar. Ön kısımlara göre daha seyrek olacak. Böyle üst üste bu şekilde bu sıraları da tamamlayıp aradaki boşluğu da tamamlıyoruz. Gösterdiğim şekilde ense kısmında yukarı doğru diktim arkadaşlar. Ben arkayı biraz daha seyrek diktim. Daha sonra bu saçları söktükten sonra eğer boşluk görürseniz oralara tekrardan da ekleme yapabilirsiniz. Şimdi sökmeden önce ben kafayı vücutla birleştirmek istiyorum. Çünkü daha sonrasında dolaşacak sıkıntı olacaktır. O yüzden önce kafayı gövdeyle sabitleyeceğim. Daha sonrasında sökeceğim saçları. Şöyle bağlıyorum, topluyorum saçı. Gövdeyle birleştirip daha sonrasında söküp saç haline getireceğim. Şöyle topladım. Gövdeyi de alıyorum. Boyun ve kafa arasına da şöyle boru yerleştireceğim. Düşme yapmasın diye. Bu da normal elektrikçilerde bulabileceğiniz elektrik borusu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Avuç içi kadar, yani çok büyük değil. Bunu yerleştirebilmek için öncelikle kafadan ve gövdeden yer açmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben gövdeyi ve kafayı ördükten sonra da iyice doldurmuştum. Bu yanları, kolları, özellikle de cımbızla kollara doğru doldurdum. Şimdi makasla ya da kalın bir şeyle, kalem olur ya da tığınız olur. Ama makas kullanırsanız daha iyi olur. Şöyle tam ortadan batırıp döndüre döndüre açıyorum. Yani böyle ittire değil de döndürüyorum ki elyaf sadece bir taraftan aşağıya kaymasın. Sadece orta bölümü açılsın diye şöyle döndüre döndüre boruyu koymak için yer açıyorum. İsterseniz biraz parmağınızla da açabilirsiniz. Şöyle yanlara doğru elyafınızı ittirerek ortadan buradan yer açıyoruz. Yine kafa kısmından da aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle düz bir şekilde direkt makasımı sokup döndürerek ittire şöyle sağa sola ittire biraz boşluk açıyorum ki boruyu daha rahatlıkla takabilelim. Böyle parmağımla da biraz yanlara doğru, şöyle ortadan yanlara doğru ittiriyorum elyafımı. Yeterli boşluğu açtıktan sonra da arkadaşlar alıyoruz boruyu. Açtığımız boşluktan şöyle yine elyafı aşağı doğru ittirerek değil de böyle yanlara ittirip yer açarak
Borunun yarısı gövdeye, yarısı da kafaya gelecek şekilde ayarlıyoruz. Şöyle döndüre döndüre ayarladım. Daha sonra da bunu diktikten sonra da tığınızla ya da buradan dikmeden önce cımbızla da eğer toplanma olursa elyafı tekrardan eşit dağıtabilirsiniz. Şöyle şuradaki ipi de ben içeriye atacağım. İpi elyafı diyorum arkadaşlar. Şuradaki ipi de içeriye attım. Daha sonra da kafadan açtığım boşluğa yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştirdim. Şimdi biraz da dikerken bunu birleştireceğiz. Bu aradaki boşluk kapanacak. Kafada bıraktığım ipe iğnemi takıyorum şimdi. Dikmek için bıraktım ipime iğnemi taktım. Şöyle düzeltiyorum arkadaşlar. Tam vücut ve kafa düz olduğunda şöyle şu şekilde tam düz denk geldiğinde şöyle kafanın bitiş yerindeki ipimizin olduğu yerden hemen karşısındaki ilmekten boyundan iğnemi batırıyorum. Yani bu ipimizin bittiği yerin karşısından boyundan batırıyoruz. Dikiyoruz. Şimdi bir ilmek kafadan alıyorum. Ve bir ilmek karşısındaki boyundan alıyorum. Karşı karşıya gelmeleri önemli arkadaşlar ilmeklerin. Dikiş yeriniz belli olmasın diye tam karşısından almanız gerekiyor. Bir ilmek kafadan alıyorum. Boyundan hemen karşısındaki ilmekten alıyorum. Karşı karşıya ilmekleri dikiyoruz arkadaşlar. Bütün ilmeklerimiz bitene kadar bu şekilde karşılıklı olarak dikiyorum. Söylediğim gibi bir ilmek boyundan alıyorum. Daha sonra bir ilmek kafadan tam karşısındaki ilmeği alıyorum. İlmeklerimizi karşı karşıya yani gelecek şekilde dikiyoruz. Bir ilmek kafadan bir ilmek gövdeden alarak diktim ben arkadaşlar. İlmekleri karşılıklı aldığınızda buradaki dikiş izi de olmuyor. Şimdi iğnemi ipimin olduğu yerden batırıyorum. Şöyle vücuda doğru getiriyorum. Burada da düğüm atıp içeriye alacağım. Şöyle biraz dolandırarak getiriyorum vücuda. İyice sıkıştırıp düğüm atıyorum. İpimi koparıp içeride kaybedeceğim şimdi. Diktikten sonra da arkadaşlar kafada ya da gövdede boruyu koyduktan sonra boşluklar ya da potluklar oluştuysa şöyle tığınızla herhangi bir yerden batırıp o boşluklara doğru elyaflarınızı düzeltebilirsiniz. Şöyle hafif hafif düzeltmeler yapabilirsiniz.
Kafayı da gövdeyle birleştirdik. Şimdi saçların sökümüne geçiyoruz. Şimdi bebeğimizin saçlarını söküyoruz arkadaşlar. Bir tarafını yakmıştık, bir tarafını boş bırakmıştık. Yaktığımız tarafları da kafaya dikmiştik. Şimdi boş kalan kısımdan hemen şöyle uçtan ilmeğimizi aldığımızda zaten kolaylıkla sökülüyor. Şöyle hemen şu şekilde biraz çekiştirdiğinizde sökülüyor zaten. Bunlar tek tek değil. Hani şöyle birkaç tane birden de alıp sökebilirsiniz. Bu şekilde hepsini söküyoruz arkadaşlar. Yani herhangi bir şey yapmanıza, ucunu bulmanıza gerek yok. Zaten kendiliğinden çıkıyor. Şöyle bir tane daha göstereyim. Bu çıkmış zaten. Bu şekilde tek tek hepsini söküyoruz arkadaşlar. Şöyle birkaç tane birden de elinize alıp sökebilirsiniz. Böyle alıp saçları söküp doğal saç haline getiriyoruz. Bebeğimin saçlarını tamamen söktüm ben arkadaşlar. Şöyle aralarda boşluklar görürseniz eğer oralara tekrardan ekleme yapabilirsiniz. Benim bebeğimin şöyle yanlarda da mavileri vardı. Bu şekilde arkadaşlar yaptım. Hafif ısıda birazcık ütüledim. Önce biraz taradım. Dökülenleri olur diye. Hafif ısıda düzleştirici kullandım. Pardon. Siz isterseniz ütü de kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok hafif bir ısı olması lazım. Yoksa sıcak ütüleyip ya da sıcak düzleştirici vurursanız büzüşme yapar. Ve saç mahvolur arkadaşlar. Çok hafif ılık, hatta ılık olması gerekiyor. Fazla dolaşmasın diye çok hafif bir ısıda şöyle yani bir kere değdirdim diyelim. Düzleştirici kullandım. Saçlarını da arkadan ayarlayıp düzelttim, kestim arkadaşlar fazlasını. Bu şekilde bebeğimizin saçları oldu. Söylediğim gibi arkadaşlar ya hiç kullanmayın düzleştirici ya da ütü. Kullanmıyorsanız eğer çok hafif bir ısı olması gerekiyor. Yoksa naylon olduğu için, saten olduğu için hemen büzüşüp yanar. Böyle ben hafiften düzleştirdim. Bu şekilde güzel bir saç modelimiz oldu. Daha sonra ilerleyen zamanlarda arkadaşlar ben de bu saç modelini yeni deniyorum. İlerleyen zamanlarda saçta yıpranma, ne bileyim hani değiştirme gibi bir söz konusu olursa kolaylıkla zaten bu diktiğimiz yerlerden kolaylıkla söküp tekrar farklı kurdele ya da iple de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde saçlarımızı da yapmış olduk. Bu videomuzda bebeğimizin saçlarını yaptık arkadaşlar. Bir sonraki videoda kalan parçalarıyla devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.